Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda elinizde bulunan parça ipleri değerlendirebileceğiniz en kolay rüzgar dönencesinin yapılışını anlatacağım. Dönencenin yapılışında koton iplik ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Projenin yapılışına 90 zincir yaparak başlayalım. 90 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu yaklaşık 34 santimetre. İstediğiniz dönence uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz arkadaşlar. 90 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirin içerisine yarım trabzan yapalım ve altta yaptığımız tüm zincirlerin içerisine sıra sonuna gelene kadar 2 tane yarım trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim. İkinci renk ile sıranın başından devam edelim. İlk ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir yaparak aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan yapalım. Şimdi altta yaptığımız tüm yarım trabzanların tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim. Üçüncü renk ile sıranın başından devam edelim. Altta yaptığımız zincirin tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, sonraki ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan yapalım. Alt sıradaki işlemleri tekrar ederek alttaki tüm ilmeklerin tepesine 2 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim. Dördüncü renk ile sıranın başından devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz ilk zincirin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, sonraki ilmeğin tepesinden ilmek çıkartalım ve ilk ilmeğin etrafından tığı çevirerek sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesinden tekrar ilmek çıkartalım. Tığı ilk ilmeğin ekseni etrafında çevirerek sık iğne yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman en sonki sık iğneyi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi burada keselim. Bu ip ile
dönencenin alt kısmına çiçek ve boncuklarla süsleme yapacağız arkadaşlar. Birinci sıradaki mavi renge kadar ipi taşıyacağız. Mavi renk sırasına kadar ipi taşıdıktan sonra istediğiniz kadar boncuklarla süsleme yapabilirsiniz. Boncukların ucuna da daha önce yapılışını anlatmış olduğum çiçek desenini monte edeceğim. En son buradaki mavi alandan asma aparatını zincir ile yapabilir ya da ip ile tekrar bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dönenceyi tamamladıktan sonra kendi ekseni etrafında çevirelim. Ve açtığımız zaman görünümü bu şekilde olmuş oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.